Merhaba. K1C, K1 Max ve K1 serisi bir yazıcınız varsa doğru videodasınız. Bu yazıcıların biliyorsunuz ki tablolarında büyük sorunlar var. Bu sorunları nasıl aşabileceğinizi, nasıl düzeltebileceğinizle ilgili bazı ipuçları sunacağım size. Siz de bunları kendinize göre harmanlayıp doğru yolu bulabileceğinizden eminim. Bunun için bazı ekipmanlara ihtiyacımız var ama belki sizin elinizde yoktur. İzlerseniz nereye bakmanız gerektiğinden emin olabilirsiniz. Benim elimde şu an bir ısı ölçer, termal kamera ve mikron değerlerini görebileceğim bir cihaz var. Bir tane de trim sökme aparatı diye geçiyor. Bundan var. Bir adet de ihtiyacınız olacak şey cam. Şu şekilde bir cama ihtiyacınız var. 3 mm kalınlığında bir cam. 310'a 310. Kendim kestim. Şuralarında törpüledim. Vidalarına denk gelecek şekilde. Bu da sizin tablonuzun ne kadar yamuk olduğunu size gösterecek malzeme. Ayrıca almanız gereken bazı ürünler var. 3D yazıcıların tablo ayarlarıyla kullanılan yaylar. Bunlardan olmazsa olmaz. Kauçuk takoz da kullanabilirsiniz. Bu da sizin işinizi görür. Bunları Rhino 3D printer'dan aldım. Barış Bey'e de buradan selam olsun. Kendisine durumu anlattım. İhtiyacım olan ürünleri de söyledim. Kendisi de sağ olsun bize gönderdi. Şu şekilde bir manyetik mıknatıs, manyetik levha 310'a 310. Bunu da kullanmamız gerekecek. Ve Barış Bey'in hediyesi çift taraflı bant ihtiyacınız olacak. Bunların hepsi nerede kullanılacağını tek tek size göstereceğim. İlerletmeden dikkatli bir şekilde izleyin. Eğer bu şekilde K1 Max, K1C ve K1 serisi yazıcınız var ise ve katmanlarınızda, ilk katmanınızda problemler yaşıyorsanız nasıl çözmeniz gerektiğini size anlatacağım. Bu konuda bu parçaları da temin edebileceğiniz yeri de size söyledim. Kendileriyle görüşün. Çok bilgililer. Barış Bey özellikle çok bilgili. Bu konuda size yardımcı olacaktır. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Elimize eldiven takıyoruz ve temiz olduğundan emin olduktan sonra su sıkacağız. Çok fazla olmayacak şekilde. Her noktada su izlerini görmemiz lazım. Şimdi yazıcının yatağına geldik. Tablayı çıkardık. Burada herhangi bir kirli veya toz kalıntısı olmaması lazım. Bu ıslaklık bize zemindeki yamukluğu gösterecek. Camı bu şekilde üstüne bırakıyorum. Yavaş yavaş baskı uyguluyorum. Bu arada çok güzel bir şekilde yapışıyor. Kaldırırken biraz zorlanabilirsiniz. Kaldırırken camı kırmayın. Her yere suyun yayıldığından emin olduktan sonra bir 5 dakika bekleyeceğiz. Belli bir süre sonra yamuk olan yerlerden tablo kalkmaya başlayacak. Hatta ben şu an anlatırken ufaktan şu bölgede kalkmaya başladı. Bazı noktalarda boşluklar var. Bunlar önemli değil. Bildiğiniz boşluklar oluşmaya başlayacak. Yatağımızın ne kadar yamuk olduğunu tespitini bu şekilde yapacağız. K1 Max'in içinden çıkan tablayı ben maalesef çok aşırı yamuk olduğu için üstündeki yüzeyi ben onu zımpayla kazıyarak kendim üstüne bir kaplama yaptım. Bunlar hazır satılıyor. Mikron değerlerinin ölçümünü yapacağız. İnternette standart satılan K1 Max'e uygun tavla. Üstündeki kaplamalarının mikron değerlerini ölçeceğiz. 160, 150, 140 ve 130. Şimdi sıra sıra gidelim. 150, 140, en yüksek 170, en düşük 120 mikron değerlerini gördük. 0.05 milimetrelik kaplamada bir farklılık olduğunu gördük. Bu da bizim çıktılarımızda kötü sonuç almamıza neden olabilecek bir oran. Şimdi bu tabloyu kenara aldım. İçinden kendi çıkan yay çeliği, üstüne benim kaplama yaptım. Şimdi bunu ölçmeye başlayalım. 480, 470, 480, 470. Bu tablamızda da 0.03 milimetrelik fark ortaya çıktı. Bu bir nebze daha çıktılarımızda daha az soruna neden olabilecek bir durum. Yazıcıya geçelim. Tablolarımıza baktık. Bu süre zarfında su da bize tablamızın neresinde yamukluk olduğunu gösteriyor. Buradakileri görüyorsunuz. Bu tablamızın burasında bir göçüklük olduğu görünüyor.
Şu bölgede de hafif var. Ben onu fark ediyorum. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şu bölgede ve burada bir yamukluk olduğunu gördük. Camı hiçbir şekilde üstünden sökmüyorum. Biraz baskı uygulayıp iyice yapışmasını sağlayacağım suyla. Şimdi yazıcıyı devirdik. Hangi yöne devirdiğinizin bir önemi yok. Devirmeniz yeterli. Arkasını da açtık. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Öncelikle onlardan bir bahsedeyim. Ayar yaparken kayışı komple sökmemize gerek yok. Bunu sökmeniz gerekiyor. Sökmezseniz esnetirken plastikleri kırabilirsiniz. Ondan dolayı sadece bu vidayı söküyorsunuz ve bu vidayı da gevşetiyorsunuz. Sonrasında trim sökme parçasını şu şekilde sokarak, ya buraya tornavida, levye falan sokanı gördüm. Böyle bezme sarıyorlar. Sakın öyle bir şey yapmayın. Şu. İşlem bu. Hareket bu. Eğer siz bu vidayı söktükten sonra, bu vidayı da gevşettikten sonra bu hareketi alamıyorsanız burayı söküyorsunuz. Kayışı sistemden ayırdınız. Kafayı da yerinden çıkartıyorsunuz. Bir tane havyayla buradaki vidaları ısıyla içine sokuyorsunuz. Benimkinde henüz böyle bir sorun yok ama olanları gördüm. Çözümü bu şekilde. Bunları içine ittikten sonra gayet nizami bir şekilde kayış burada çalışacaktır. Şimdi ben tekrar takıyorum. Bu şekilde kurulması gerekiyor. Soktum. Bakın görüyorsunuz çok rahat oluyor. Yani işte levye ile tornavida ile sakın yapmayın. Olmuyor. Çıkmaması için bu vidayı tekrar yerine takıyoruz. Gevşek kalması yeterli. En son ayarımızı yaptığımızda nasıl gerileceğini de göstereceğim. Bunlara böyle çok fazla germenize zaten gerek yok. Aşırı böyle işte kendiniz elinizle kasıp kuvvet uygulamanıza gerek yok buradaki kayışa. Tablaya geçiyoruz. Şimdi bir tane kağıda ihtiyacımız var. Nozzle'la tablayı aynı seviyeye getireceğim. Önce arkadaki mille başlıyorum. Arkadaki mile nozzle'um ve camla arasında hiçbir boşluk kalmadı. O yüzden biraz boşluk oluşturdum. Biraz aşağıya alıyorum. Burada ince bir ayar yapmıyoruz. Kaba bir ayar yapacağız sadece. Kağıt ve nozzle camın arasında gayet güzel sürtünüyor. İstediğimiz şey bu. Kafayı elimizle alıp diğer milin yanına gidiyoruz. Burada görüldüğü üzere fazlasıyla boşluk var. Kayışı boşlatıyorum ve buradaki milleri yukarıya aşağıya doğru çeviriyoruz. Ve şu an nozzle'a 0 yanaştı. Gergiyi bırakıyorum. Kağıt arasına daha iyi giriyor. Önceden çok boldu. Şimdi biraz daha sürtünüyor. Ama bizim istediğimiz biraz daha yukarıya çıkması. Aynı şekilde millerle bunu yapacağız. Ama buradaki gergiyi boşa alarak. Milleri elle ayarladık. Hemen şöyle size de göstermek istiyorum. Kağıt hafif sürtünüyor. Gayet güzel. Diğer milin olduğu tarafa gittim. Hafif sürtünüyor. Bu iki tarafta buraya göre daha aşağıda. Kayışı gererek dengeye sokacağız. Kayışı nasıl gereceğiz? Vidamızı alıyoruz elimize. Çok fazla sıkmadan. İkisinin de boşluğunu aldık. Burada şu şekilde kendime çektikçe daha fazla sürtünecek. Geriyorum. Bakın bırakıyorum. Sürtünme yok. Geriyorum. Kağıt sürtünüyor. Şimdi burada dengeli bir şekilde gergi oluşturmamız gerekiyor. Bu ayar sadece kaba ayar.
Kaba ayarı yaptıktan sonra bakıyorum gayet güzel. Gayet güzel. Hemen arka tarafa da bakalım. Arkası da gayet nizami. Şimdi buradaki işlemimiz bitti. Tablanın da altına yayları taktık. Ben vidaları kestim. Tabla en aşağıya indiğinde sürtmesin diye. Siz isterseniz kesebilirsiniz, isterseniz kesmeyebilirsiniz. En sıkı olacak şekilde, yaylarınız eğer büyükse eşit şekilde kesmeniz gerekiyor. Yatağın dibe yaklaşması gerekiyor. Çok fazla yükselmemesi gerekiyor. Eğer yükselirse buradaki ağırlık sensörleri doğru okuma yapmaz. Doğru okuma yapamadığı için de siz hiçbir şekilde düz bir tabla sonucu elde edemezsiniz. Bundan dolayı mutlaka ve mutlaka aradaki boşluk mümkün mertebe minimum olması gerekiyor. O yüzden bu kaba ayarı yaptıktan sonra şimdi normal ince ayara geçeceğiz. Teste başlayalım. Kaba ayarımızı yaptık. Şu an çıkan sonuç bu şekilde. Arkası biraz düşük, önler biraz yüksek görünüyor. İnce ayar yapma kısmına geçelim. Bu yükselti yapabileceğimiz ayarların olduğu yere geliyoruz. Ama bu kalibrasyondan sonra bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa sizi yanıltır. Yanılgıya düşmemeniz için. 10 mm zaten şu an tabla aşağıda. Hemen altına bir tane kağıt koyuyorum. 10 mm yukarıya çık diyorum. Çıktı. Kağıt altına gayet güzel giriyor. Şu an yatağın şu noktasındayız. Şöyle baktığımızda burası ön kısım. Burada bir yükselti var. Burada hafif bir yükselti var. Bilgisayar biraz uzakta, umarım yanılmıyorumdur. Şimdi 1 mm aşağı indik. Ve öne doğru geliyoruz. Bir milimetre aşağı inmiştik. Şimdi 1 milimetre yukarıya çıkıyoruz. Sıfır noktasındayız. Bastığımızda maksimum yüksekliktesiniz diyor. Burada bakıyorum. Evet, kağıt hareket ediyor. Gayet de sıkı. 1 milimetre tekrar aşağı iniyorum. Ve sol tarafa doğru ilerliyorum. Ve 1 milimetre tekrar yukarıya çıkıyorum. Maksimum seviyedeyim. Kağıdın hareket edebileceği seviyeye kadar altındaki yayı hafifçe sıkıyorum. Arkası düşük görünüyor. Hemen 1 milimetre yükseltiyoruz. Maksimum seviyede olduğunu gördük. Alta baktığımızda evet, kağıt hiçbir şekilde nozula değmiyor. Şimdi arkayı değeceği seviyeye kadar yükselteceğiz. Burası da artık sürtüneceği noktaya geldi. 1 milimetre indirdik ve sol tarafa devam ediyoruz. Altına kağıdı koyduktan sonra yükseltiyoruz. Maksimum seviyede şu an. Hemen tabloya bakalım. Çok fazla düşük olmadığı için, diğer taraf daha fazla olduğu için buraya bu şekilde yansımış. Baktığımızda gayet sürtünmesi güzel. Şimdi ince ayarımızı da yaptık yaylarla. Tekrar bir test alacağız. Testimiz başladı. Evet, ince ayardan sonra geldiğimiz nokta burası. Kenarlarda hafif yükseltiler var. Ve köşeler bir ince ayar daha ister. Ama bizim şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Evet, bu ayar da gayet yeterli ama biz şimdi bu camın üstüne değil, biz sadece camı tablanın, yani yatağın düzgünlüğünü, tespitini yapabilmek için kullandık. Şimdi elimizde bulunan iki farklı yay çelik tabla var. Bunlardan bir tanesini koyup onunla da bir kalibrasyon yapacağım ve çıkacak sonuca bakalım. İçlerinden en bozuk olanı takacağım. Tablanın ısınmasını bir süre bekleyeceğim. Şimdi P'yi tablayı da koyduktan sonra testimizi aldık. Testimizde görüldüğü üzere, hatırlıyorsanız veya geriye dönüp bakabilirsiniz, camda aynı şekilde boşluklar oluşmuştu. Bakın burada da aynı şekilde düşüklük oluşmuş görünüyor.
Şimdi arkaya bakalım. Evet, burada da aşırı bir yamukluk olduğunu gösteriyor. Ben şimdi video dışında şöyle bir şey yaptım. Şurayı hafiften kaldırdım. O düşüklüğü giderebilmek için. Ama maalesef pek işe yaramadı. Mouse'la gösterdiğim uç bu nokta. Ben burayı kaldırmama rağmen kesinlikle işe yaramadı. Bu alt yatak aşırı derecede yamuk. Buradaki yükseltiyi çok göze almayın. Orayı ben tamamen şurada da daha rahat sökebilmek için hazırladım. Ondan görünüyor orası. Şimdi bizim bu yatak maalesef bununla düzelecek kıvamda değil. Sizin yazıcınızın tabanı bazılarında, ben mesela denk geldim, bazıları tam yapışmamış oluyor. Şu şekilde ısıtıcıyla yapıştırdığınızda bazılarında bu sorunlar genelde çözülüyor ama çok nadir. Yani aşırı şanslıysanız ısıtarak şöyle bir ıslak bez, makineden tablanızı 110 dereceye çıkartıp aynı zamanda da bu ısıtıcıyla aşırı derecede ısıtmadan, yani yakmadan, zaten bu manyetik öyle kolay kolay yanmıyor, ısıtarak ıslak bezle şu şekilde, içinde eğer altında bir eğrilik, bir hava vesaire kalmış ise bu şekilde ısıtarak da çözebilirsiniz. Ama bu yazıcının tablası maalesef bunu kurtarmadı. Ben denedim. Genel olarak çok fazla bir çözüm şansınız bununla yok ama ben gene de kayıt değilken denedim. Çok da işe yaradığını söyleyemem. Ama bu bir yöntem. Denenebilir. Buradaki mıknatısı sökeceğiz. Bakın izleri de görüyorsunuz. Ben biraz düzeltmeye çalıştım ama burası maalesef hiç düzelecek kadar iyi durumda değil. Sökmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir tane kumpasımız olması gerekiyor. Burada şu yatak kalınlığını bir ölçmemiz lazım. Yani şuradan da ölçebilirsiniz. 7 mm tamamı. Mıknatısın kalınlığına bakalım. 1.90. Bu bilgileri unutmayalım. Buradaki kalınlığı neden ölçtük? Şimdi biz buraya cam koyacağımız için, yani yatağın hemen üstüne cam koyacağız. Bunu nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde lütfen izleyin. İşinize yarayacağından eminim. Çok fazla kalın olmaması gerekiyor. Çok fazla da ince olmaması gerekiyor. Orijinal manyetik sticker'ını söktük. Buradaki çizikler tamamen benden kaynaklı. Ben manyetik sticker'ı buradan spatula yardımıyla kaldırırken bu şekilde çizdim. Ama bunun bir önemi yok. Camın üst yüzeyine manyetik sticker, altına da Rhino 3D'nin bize gönderdiği çift taraflı bantı zemine yapıştırıp camı buraya sabitlemiş olacağız. Sonra manyetik sticker'ın üstüne de peyi kaplı tablamızı koyacağız. Peyi kaplı tabla düz bir zemine oturmuş olacak bundan sonraki aşamada. Şimdi yapalım. Detaylı bir şekilde göstereceğim. Lütfen ilerletmeden izleyin. Tekrar bir makineyi çalıştırıp kalibrasyon yapacağım. Buradan çıkan sonucu da hep beraber bir görelim. Bu şekilde, altında manyetik sticker yok. Bu şekilde bir test alacağım. Testimize başlayalım. Manyetik sticker'ın olmadığı ve sadece camın olduğu bir kalibrasyon yaptım. İnce ayar kesinlikle yapmadım. Çıkan sonucu direkt size gösteriyorum. Evet, gördüğünüz üzere yatağın üst yüzeyi gayet düz. Sadece bu noktada gene bir çöküntü görüyorsunuz. Bunun da nedeni nozul oraya baskı uyguladığında cam hareket ediyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. İşte reader sensörünün okuyamama gibi bir durumu. Bu alan dümdüz. Zaten yaylarım şu an henüz gevşek. Daha henüz aşağıya inecek mesafesi var. Ben kuvvet uyguluyorum. O yüzden bunları bir seviyeye daha indireceğim. 3 milim kullandığım cam kalınlığı. Siz 4 de kullanabilirsiniz. 4'te de burada herhangi bir sorun oluşmayacaktır. Ama 4'ten daha fazla bir kalınlıkta cam kullanacaksanız hem ısı yayılımında bir sorun yaşarsınız hem de reader sensörünün okumama gibi bir durumu oluşabilir. Bunun için burayı da kaldırmanız gerekiyor. Bunun altında vidaları var. Söküp biraz daha yukarı alabilirsiniz. Ama kalın cam sizin ısı yayılımınızda büyük bir sorun teşkil edecektir. Şimdi ben makinenin tablo sıcaklığını 50 dereceye sabitliyorum. Şu an 43 derecede gösteriyor. Kalibrasyonu demin bitti.
Şimdi ben 50 dereceye gelmesini bekliyorum. Size termal kamera ile camda ısının yayılımını göstereceğim. Isı yayılımı da gayet şu an güzel. Ama tabii ki çift taraflı bantı yapıştırıp da üstüne manyetik mıknatısı da koyduktan sonra sonucu tekrar bir test edip bakacağız. Çünkü bir miktarda zemin yükselecek. Bu yüzeyine manyetik yapıştıracağım. Şimdi şöyle önce bir jilet biraz ıslatıyorum. Ve üstünde varsa bir tortu. Ben çünkü bu camın üstüne çıktı vesaire de almıştım. Yapıştırma işlemini bitirip sonrasında montajını da size göstereceğim. Burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Vidaların biraz tepeleri dışarıya çıkıktı. Ben bunları zımparaladım. Şu an hiçbir şekilde dışarıya çıkık değiller. Bunlara dikkat edersiniz. Her vida farklı. Mesela Reno 3D'den aldığımız vidalar gayet güzeldi ama bu vidalar elimde var. O yüzden ben bunları kullandım. Bunları çünkü daha önce kesmiştim. Sizin de kesip tablanın kalınlığına, seviyesine göre kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Bir de buradaki tablanın denk geldiği yerlerin vidalarını biraz bu şekilde yükseltebilirsiniz. Altında fazlasıyla payı olduğu için siz biraz yükseltmeyi unutmayın. Ben de bu şekilde yükselttim. Vidaları taktım. Herhangi bir ayar yapmadım. Ayar yok. Zımparaladım. Sonra vidaları taktım. Temiz olduğundan emin olun. Camı yaptık. Şöyle göstereyim. Altı çift taraflı bant. Üstü de manyetik mıknatıs. Arasında da zaten cam var. Şimdi biz bunu yapıştıracağız. Yapıştırmadan önce siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şu şekilde bir deneme yapabilirsiniz. Vidaya dayadım. Ve bıraktığımda nasıl oturuyor? Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel oturuyor. Şimdi yapıştırmaya geçelim. Şimdi dikkatli bir şekilde yapıştıracağım. Bu arada yazıcı şu an çalışıyor ve tablada 50 derece sıcaklıkla ısınıyor. Hatta şu anda da 50 dereceye ulaştığını gösterdi ekranda. Dikkatli bir şekilde vidalara camı dayadım. Altında çift taraflı bantın kağıdını söküyorum. Dikkatli bir şekilde bırakacağım. Burası biraz hassas. Evet, işlemimiz bu kadar. Tablo zaten şu an ısınıyor. Ve üstünden böyle ortadan kenarlara doğru çok fazla bastırmadan siliyorum. Gayet güzel oldu tablo için. Yeterli bir pay kaldı. Tablamızı alıyoruz. Bunun mikron değerlerini ölçmüştük. Biliyorsunuz sol tarafa doğru daha fazlaydı peyi kaplaması. Sağ tarafa göre daha düşüktü. Gayet güzel yapışıyor. Hiçbir sorun yok. Bir de orijinal tablasını deneyelim. Bu da orijinal tablası. Ama ben üstüne kaplama yaptım. O da gayet denk geliyor. O da gayet güzel çekti. Yapıştı. Buralarda herhangi bir sorun var mı diye bakıyorum. Gayet güzel yapışıyor. Tablamızı ben 70 dereceye ayarladım. Isınmasını bekleyelim. Şu an 70 dereceye ulaştı. Hemen bir ısı yayılımına bakacağız. Önce termal kamerayla bakalım. Şu an 84 derece gösteriyor. Kenarlara doğru baktığımızda ısı henüz kenarlara çok yayılmamış. 50 derece gösteriyor. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle ısı kaybı yaşamıyoruz şu an. Ben zaten bundan bir tane daha yaptığım için tecrübeliyim. Isı kaybı yaşamayı boş verin. Isı çok güzel yayılıyor. Isınması belki diğerine göre bir 3-5 dakika fark ediyor olabilir ama ısındıktan sonra camdaki ısı yayılımı muhteşem oluyor. Bir de bu şekilde ölçelim.
Tablamız 70 derece. Henüz o ısıya ulaşmasını da beklemedim. Direkt 70 dereceye ulaştığı an ölçmeye başladım. 64 derece. Kenarları ölçüyorum. 40 derece. 45 derece. Evet. Kenarlara yavaş yavaş ısı yayılmaya başlıyor. 50 dereceye çekeceğim. Tablanın 50 derece inmesini bekleyeceğim. 50 derece indiğinde tekrar bir ölçüm yapacağız. Çok fazla kalın cam kullanırsanız ısı yayılımı daha geç olabilir. Ama sonuç olarak eninde sonunda ısı bir şekilde yayılacak. Muhteşem. Isı yayılımı gerçekten çok güzel oluyor camda. Hemen diğer tablayı takalım. Diğer tabla dışarıdaydı ve soğuktu. Buraları tekrar kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde tek seferde oturup çıkıyor. Hemen hiç beklemeden hemen ölçmeye başlayalım. Tablamız 50 dereceye makinede indiğini gösteriyor. Biz de daha yeni koyduk. Gayet ısı yayılımı muhteşem. Evet 50 derecede. Ben bile şaşırdım şu an. Çok güzel. Isı yayılımı gayet güzel. Hemen termal kamerayla da bakalım. Evet, ısıyla ilgili bir sorunumuz yok. Reader sensörünün okuyucusuna bakıyorum. Burada bir yükselti oluştu ister istemez. Gayet güzel çalışıyor. Testlerimizin içinde bunu da göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Tabla güzelce ısındı. Hiçbir sorun yok. Silelim. Teste başlayalım. Yayları demin zımparalamak için söktüm. Sonra gelişigüzel taktım. Hiçbir şekilde ayar yapmadım. Sadece cam üstüne yapıştırdım. Başka ayar vesaire hiçbir şey yapmadım. Şimdi bir testini yapalım. Testten sonra çıkacak sonuca göre ince ayar yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Kalibrasyonumuz bitti. İlk çıkan sonuç bu şekilde. Gayet güzel, fena değil. Henüz ince bir ayar yapmadık. Şöyle inceliyoruz. Şöyle baktığımızda nerelerde bir yükselti var? Hemen bakalım. Sol tarafta yükseltimiz var. Hemen kağıdı alıp ince ayarımıza başlayalım. Tablamızı 50 derece sıcaklığa sabitliyorum. Kağıdı koyuyorum üstüne. Şimdi o yüksek olan bölgeye gidiyorum. Kalibrasyondan sonra 10 mm'yi tablaya indirdiği için ben de 10 mm yükseltiyorum. Evet, şu an maksimum seviyede. Burada da ekranda aynı şekilde yazdı. Evet, bakıyorum kağıt biraz sürtünüyor. Çok hafif. Burayı aşağıya indireceğim. İndirdim. Sağ tarafta hafif yükselme istiyor. Tabloyu 1 mm aşağıya alıyorum ve baskı kafasını sağa doğru götürüyorum. 1 mm indirmiştik. Şimdi 1 mm tekrar yükseltiyorum. Yükselttim. Maksimum seviye diyor. Baktığımda evet gerçekten burası biraz fazla boş. Hemen burayı da hafif açıyorum. Gayet güzel. Şimdi 30 mm aşağıya tabloyu alıp testi tekrar başlatıyorum. Tabii siz burada şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani daha ince ayarda yapabilirsiniz. Şimdi tablanın bazı yerleri eğiktir, işte yamuktur. Bunları düzeltmek için daha alttaki yaylarla daha güzel ayarlar yapılabilir. Bunun yerine kauçuk takozlar da kullanılabilir. Rhino 3D Printer firması Barış Bey
Bu konuda bence bize yardımcı olacağından eminim. K1 Max, K1, K1C kullanıcılarına %100 bu konu hakkında, yani bu geliştirmeyi daha iyi hale getireceğinden eminim. Umarım yaparlar. Yani cam lazer kesim olup vida yerlerinin delikleri yapılabilir. Daha profesyonel yapıştırılabilir. Ben sonuç olarak kendim yapıştırdım. İster istemez altında bazı yerlerinde hava kabarcıkları kalabiliyor. Onlar daha profesyonel yapıştırıp veya bunu bu şekilde ürettirtebilirler. Artık o tamamen kendilerine kalmış bir şey. Çünkü Çin'den üretim yaptırtabiliyorlar. İşte arkadaki vidalar şu anlık kurtarıyor ama mesela daha özel, daha ince camlarda kullanılabilir. Kırılmaz camlar var. Bu yapıştırmayı yaptıktan sonra bu camın zaten kırılma şansı yok ama yani daha ince ve daha profesyonel camlarda kullanılabilir. Sonuç olarak cam bizim şu an ulaşabildiğimiz en düz zemin ve şu anki sonuca göre gayet güzel. Ama biz daha iyisi için ince ayar yapabiliriz tabii ki. Şu anda benim yaptığım gibi. Bakalım bu sonuçta da ne göreceğiz? Bekleyelim ve görelim. Testimiz bitti. Testimizi yaptık. Şöyle bir bakalım. Evet, gayet güzel. Şöyle bir de alttan bakalım. Daha iyi sonuçlar alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Daha ince ayar yapılır. Hani ilk seferde yaptığım ince ayar ile şu an bu sonucu elde ettim. Daha fazla uğraşmayacağım. Yani makine şu an zaten kenarları açık. Altında takozları da yok. Her yeri açık bir şekilde. Ben bu şekilde bir çıktı alacağım. Ayarlamalarını yapalım. Filamentimizi takalım. Şimdi testimiz henüz bitmedi. Millerin ne kadar hareket ettiğine bakacağız. Şu şekilde kendi bastığım bir aparat var. 3 tane. Bunları takacağım. Ve ne kadar hareket ettiğine bakacağız. Burada bir test yapmış olacağız. Şimdi yazıcı baskıya geçsin. Şimdi burada millere parçalarımızı takıyoruz. Ve hareketlerini izliyoruz. Millerde henüz hiçbir oynama yok. Bas kafası tablanın şu an bütün noktasını geziyor. Gezdiği esnada kesinlikle ve kesinlikle millerde hareketlilik yok. Bu da bizim tablamızın zaten düz olduğunu, kesin net bir sonucu olduğunu gösterir. İzlemeye devam edelim. Şu şekilde. Millerde hiçbir şekilde oynama yok. Çıktımızı da aldık. Milleri de gözle kontrollerini yaptık. Gayet güzeldi. Çok fazla hareket etmiyorlardı. Hatta yani hiç hareket etmiyor diyebiliriz buna. Tablamızda test sonucunda da zaten görmüştük. Şimdi burada birkaç yorum daha yapmak istiyorum. Mesela burası beyaz. Buralardan vidalarla biraz daha arttırabilirsiniz. Veyahut da kullanmış olduğunuz tabla eğer gerçekten düzgün ise veya yamuk ise tablanıza göre daha ince ayar yapabilirsiniz. Sık tabla değiştiriyorsanız en düz tablanızla ayarlayıp o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada kullanmış olduğumuz cam, yani dediğim gibi burada ben iş yerinde buldum. Hurda bir camdı. Onu kestim. Üstüne de yapıştırdım manyetik sticker. Altına da çift taraflı bant yapıştırıp
Bu şekilde üstüne oturtturdum. Bunun daha profesyonel çözümleri elbette yapılabilir. Aklınıza gelen, sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazın. Konuşalım. Rhino 3D printer'la Barış Bey ile mutlaka iletişime geçin. Eğer böyle bir sorununuz varsa ve siz bunu yapma konusunda zorlanıyorsanız kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Onlar bu konuda size destek kesinlikle vereceklerdir. Onlar da bayağı bilgililer. Hatta benden daha çok bilgililer. İhtiyacınız olan tüm parçaları Rhino 3D printer'dan da temin edebilirsiniz. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazarsanız sevinirim. İyi seyirler.